Hmm. Gerçekten çok güzel. Tavsiye ederim. Hem yapması kolay hem yemesi olay. Sevgili dostlar, bugün size harika bir tatlı yapacağım. Harika tatlı için önce 250 gram susuz yağımız var. İçine şöyle bir çay bardağı da sıvı yağ katıyorum ki böyle yüzü güzel pırıl pırıl olsun diye. Şimdi yağımızı karıştırıyoruz, fırçamıza koyuyoruz. Bir pakette kullanabildiğimizi kullanacağız. Hepsini kullanmayacağız. Yufkamız var, cevizimiz var, Antep fıstığımız var ve 2 çeşit de çikolatamız var. Diş çöpümüz var. Evet, kürdanımız var. Şimdi de şekerimizle suyumuzu karıştırıp önce tatlısını ocağa koyalım dostlar. İçine ne yapıyorum? Bir, iki, üç ve 4 bardak şeker koyuyorum. Şimdi 4 bardak da su koyacağım. Ocağa koyacağım çünkü bizim şerbetimizin ne olması lazım? Soğuk olması lazım. 1, 2, 3 ve 4. Bu kadar. Şimdi şerbetimizi alıyorum, buraya koyuyorum, altını yakıyorum. Oradan kızım bana bir tane kepçe versene. Sevgili dostlar, bizim tenceremiz pakır. Onun için eğer pakırı Bakır. böyle tahta kaşıkla karıştırırsak kalayı gider, pakırı çıkar. Onun için Metal kaşıkla. metal kaşıkla değil de tahta kaşıkla karıştırmanızı tavsiye ederim. Şimdi kaynamaya bırakalım böyle. Bu olana kadar biz de tatlımızı yapmaya geçelim. Dostlar bakın şöyle şeyimizin içine bir dilim limon atıyorum. Birazcık daha kaynayacak, altını söndüreceğim. Kaynadıktan sonra 10 dakika. Bakın böyle üstüne alıyorum. Tekrar geri çeviriyorum. Tekrar geri çeviriyorum ve üstüne alıyorum. Bir yelpaze yapıyorum. Sonra da şöyle büküyorum. Bakın şu şekilde. Şöyle bir kürdan yani çöple şöyle tutturuyorum. Ve bakın yelpazelerimiz hazır. Bu şekilde koyacağız. Sonra da fırınımıza hazırladığımızı yerleştireceğiz. Bakın böyle güzelce yapıyorum. Şöyle küçük. Bakın. Sonra çeviriyorum. Sonra tekrar çeviriyorum. Ve şöyle alıyorum. Yelpazemizi büküyorum. Şurası mümkünse eşit olursa seviniriz. Daha bir güzel olur. Bakın şöyle kürdanla da buradan tutturuyorum ki dağılmasın diye. Sonra da şöyle açıyoruz bakın. Yelpazelerimiz gayet güzel oluyor. Bu şekilde devam edeceğiz. Bir tepsi yapana kadar.
Bakın dostlar çok güzel kızardılar. Şöyle alıyoruz. Üf, çıtır çıtır olmuşlar. Ki yerine yenilerini koyalım değil mi dostlar? Üst üste koymayalım ki çıtırtısı gitmesin. Evet. Şimdi bunu alalım. Onları yerleştirelim. Evet. Harika oldu. Şimdi de şöyle hemen şöyle yağlıya vereceğiz dostlar. Bir püf nokta vermek istiyoruz. Lütfen başında bekleyin. Bir de benim kızım gibi fırının altını açıp ağzını da açıp da gelmeyin lütfen. Bunu anladım. Bir tanesini denedim. Kırılıyor. Yufkalarımız kırılıyor eğer yağlamadan yaparsak. Ben hep denediklerimi sizlerle paylaşmalıyım. Olanını, olmayanını, nasıl olursa nasıl olacağını ayrı ayrı püf noktalarıyla vermem lazım. Sürüyoruz. Şöyle kırıyorum dostlar. Güzelce suyu buharında eriteceğiz. Direkt ateşe koymayacağız. Evet. %50 bitter. Bakın bu şekilde şeylerimizi eritiyoruz. Bunlara kaşık vurmadan erinir. Ama benim sevgili kızım kaşık vurmak istedi ama olmayacağını söyledim ben de ona. Bakın eriyor. Kaşık vurursak olmaz. Bu şekilde çikolatamızı erittik. Şimdi sıra geldi. Bunları şöyle bakın batırıyorum dostlar. Şerbetine şuraya geri alıyorum. Hepsini bu şekilde çöplerini çıkartmam lazım. Şöyle çöplerini çıkarıyorum. Bakın. Şöyle. Şerbetine batırıyorum. Şöyle koyuyorum. Bir de kürdandan koyuyormuşuz dostlar. Ağzımıza batar ondan sonra da vallahi. Ben her zaman yemekte düzenli olmayı seviyorum.
Şöyle yapalım. Bakın sevgili dostlar, harika tatlımız oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı, güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun. Çok güzel olmuş, gerçekten güzel olmuş. Gerçekten çok güzel. Tavsiye ederim. Hem yapması kolay hem yemesi olay.